kırmızı tonunda bir bandana hazırladım. Bu küçük detay büyük fark yarattı. Boncuklar bandanaya hareketli bir görünüm kazandırdı. Malzeme listesi ve ölçüler açıklamalarda. Haydi başlayalım. Bu bandanayı %50 pamuk karışımlı floş merserize iplikle öreceğim. Tığ olarak ise 3 milimetre tığ kullanıyorum. Önce sihirli halka oluşturacağız. İpin ucunu bu şekilde tutup parmaklarım üzerinden ipi geçiriyorum. Son iki parmağımın arasına sıkıştırıyorum. Halkanın içerisinden ipi alıyorum. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Parmaklarımı çıkartıyorum. Sabitlemiş olduğum zinciri sayıya dahil etmeyeceğim. Şimdi bu halkanın içerisine toplam 9 adet ikili trabzan öreceğim. Önce 3 zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum bu zincirleri birinci trabzan kabul ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Şöyle ipin ucundan tutarak halkayı sıkıştırıyorum. İlk iki sıra kurulum sırası olacak. Dönüyorum. İkinci sıraya başlayacağım. Yine 9 adet ikili trabzan öreceğim. Aralarına birer zincir çekerek. Şimdi ilk önce 4 zincir çekiyorum. İlk boşluğa değil ikinci boşluğa batarak ikinci ikili trabzanımı örüyorum. Birincisi zincir 1 2 oldu. Bir zincir çektikten sonra hemen sıradaki boşluğa batıyorum. Boşluk atlamadan devam edeceğiz. 3 4 5 6 7 8 dokuzuncuyu örerken alt sıradaki çekmiş olduğum zincirlerden üçüncüsüne batıyorum. 9. trabzanı örüyorum. Şimdi tekrar dönüyorum. Modelimize başlayacağız. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Birinci sıra için önce 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığın başını iki kez doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıp ilmek çıkartıyorum. Üçlü trabzan öreceğim. İlmekleri ikişer ikişer 3 seferde kapatacağım. 1, 2, 3. Burası ilk yuva. Bir üst sırada buraya dolgu çalışacağız. 3 zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın tepesine batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığın başını iki kez doluyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Burası merkez noktamız. Buraya iki yuva oluşturacağız. Yuva oluşturmak için 4 zincir çekiyorum. Tığın başını iki kez doluyorum. Aynı noktaya batıp üçlü trabzan örüyorum. Birinci yuva. Şimdi yine tekrar 4 zincir çekiyorum. Tığın başını iki kez dolayıp aynı noktaya batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Merkezde iki yuva bulunacak. 3 zincir çektikten sonra yine bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyorum. Sık iğne örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Tığın başını iki kez doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzana batacağım. İkinci trabzanımız alt sıranın dönüş zincirleri. Buradan 1, 2, 3. zincire batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çektikten sonra yine tığın başını iki kez dolayıp aynı noktaya batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Son yuva birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yuva. Şimdi modelimizin ikinci sırasına başlayacağız. Dönüyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk yuvanın içerisine önce 3 adet ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çektikten sonra aynı yuvaya 3 trabzan daha örüyorum. Bir zincir çekiyorum.
Alt sıradaki ilk boşluğa batıp sık iğne örüyorum. 2 zincir çektikten sonra ikinci boşluğa batıp sık iğne örüyorum. Buraya yuva oluşturacağız üst sırada. Tekrar bir zincir çekiyorum. Merkezdeki ilk yuvaya batıp önce 3 adet ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 3 trabzan daha örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi diğer yan tarafa geçiyorum. İkinci yuvanın içerisine önce 3 adet ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekip aynı yuvaya 3 trabzan daha örüyorum. Bir zincir çektikten sonra ilk boşluğa batıp sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa batıp bir sık iğne daha örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Son yuvanın içerisine 3 trabzan örüyorum. 3 zincir çektikten sonra aynı yuvaya 3 trabzan örüyorum. Başlangıçta zincir çektiğimiz için burada 4 trabzan oluştu. Burayı da aynı şekilde tamamlamak için bitişte 3 değil 4 trabzan örüyoruz. Modelimiz bu şekilde. Şimdi bir tekrar daha yapacağım. Daha net anlaşılacak. Dönüyorum. Tekrar modelin birinci sırasından başlayacağım. Önce 7 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doladıktan sonra ilk trabzana batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. İlk yuva. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Burada dolgular arasına örmüş olduğum 3 zincirin altından tığ geçirip ilmek alıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doladıktan sonra alt sırada 2 zincir çekerek küçük bir yuva oluşturmuştuk. Buraya batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çektikten sonra yine tığımı 2 kez dolayıp aynı yere bir üçlü trabzan daha örüyorum. İkinci yuvayı oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Merkezdeki ilk dolgulara geldim. Zincirlerin altından batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Şimdi merkezdeki iki dolgu arasında bir zincir çektiğimiz noktaya geldim. Tam tepe noktası. Tığımı 2 kez doluyorum. Buraya batıp üçlü trabzan örüyorum. Buraya 2 yuva oluşturacağız. 4 zincir çekiyorum. Yine 2 kez tığ dolayıp aynı noktaya batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Birinci yuva. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Tığ 2 kez dolayıp aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. İkinci yuva. Tekrar 3 zincir çekip buraya zincirlerin altından batıp sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doladıktan sonra burada 2 zincirden oluşan küçük yuvaya batıp üçlü trabzan örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir üçlü trabzan daha örerek bir yuva oluşturuyorum. 3 zincir çektikten sonra buraya batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez dolayıp alt sıranın dönüş zincirlerinden üçüncüsüne batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez dolayıp aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan örerek son yuvayı oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 yuva oluştu. Şimdi dönüyorum modelin ikinci sırasına, dolgu sırasına başlayacağım. 3 zincir çekiyorum. Önce 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çektikten sonra aynı yuvaya 3 trabzan daha örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıp sık iğne örüyorum. 2 zincir çektikten sonra yine sıradaki boşluğa batıp sık iğne örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. İkinci yuvaya geldim. 3 trabzan örüyorum önce.
3 zincir çektikten sonra aynı yuvaya 3 trabzan daha örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıp sık iğne örüyorum. 2 zincir çektikten sonra diğer boşluğa batıp bir sık iğne daha örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Merkeze geldim. İlk yuvaya trabzan öreceğim. Önce 3 ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çektikten sonra aynı yuvaya 3 trabzan daha örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer yuvaya geçip 3 trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 3 trabzan daha örüyorum. Bir zincir çektikten sonra ilk boşluğa sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa bir sık iğne daha örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi bu yuvaya yine 3 trabzan örüyorum. 3 zincir çekip aynı yere 3 trabzan daha örüyorum. Bir zincir çektikten sonra ilk boşluğa sık iğne örüyorum. 2 zincir çekip ikinci boşluğa bir sık iğne daha örüyorum. Tekrar bir zincir çektim. Son yuvaya yine 3 trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp 4 ikili trabzan örüyorum. Sıra sonunda bu şekilde çalışıyoruz. Modelin ikinci tekrarını tamamladım. Ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tekrar dönüş yapacağım. Modelin birinci sırasını öreceğim. Daha sonra ikinci sırayı. Bu şekilde örmeyi sürdüreceğim. İstediğim yüksekliğe gelene kadar devam edeceğim. Tekrar birlikte olacağız. İstediğim yüksekliğe kadar bandanayı ördüm. İlk sıradan itibaren toplam 20 sıra ördüm. Ölçü olarak ise eni yaklaşık olarak 50 santimetre, yüksekliği ise 23 santimetre. Şimdi kaldığım yerden bağcığı örmeye başlayacağım. 20. sıranın sonundayım. Burası bandananın ön yüzü. Şimdi sağ taraftaki bağcığı örmek için toplam 60 zincir çekeceğim. Toplam 60 zincir çektim. Sizler daha uzun yapmak isterseniz daha fazla zincir çekebilirsiniz. 3'ün katı olacak şekilde çekmeye dikkat edelim. 2 zincir daha çekiyorum dönüş için. Tığın başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkili trabzan örüyorum. Aynı noktaya tekrar batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Daha sonra sırayla 1, 2, 3 zincir sayıp 3. zincire batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Son battığım noktaya batıp 2 adet ikili trabzan örüyorum. Yine 1, 2, 3. zincire batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Bu şekilde bandana başlangıcına kadar örelim. Bu şekilde bir bağcığı tamamladım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Son battığım yere batıp 2 trabzan ördükten sonra buradaki 2 trabzanın arasına batıyorum. Buraya batıp kaydırma örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Son battığım yere batıp 2 trabzan örüyorum. Buradaki yuvaya geldim. Bu şekilde zincirin altından batıp kaydırma örüyorum. Yine aynı şekilde 2 zincir çekip buraya 2 trabzan örüyorum. Buradaki 2 trabzanın arasına batıp kaydırma örüyorum. Bu şekilde.
Devam ederek bu köşeye kadar gelelim. Diğer uca kadar geldim. Orta noktada fazlalık ipi de örerken araya gizledim. Şimdi bu tarafta da bağcık için 60 zincir çekeceğim. 60 zincir çektim. Yine 2 zincir çekiyorum dönüş için ve 1 2 3. zincire batıyorum. Buraya 2 ikili trabzan örüyorum. Son battığım zincirden sonra 1 2 3. zincire batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisine geçirip kaydırma örüyorum. 2 zincir çekip son battığım ilmeğe batıyorum. Buraya 2 ikili trabzan örüyorum yine. 1 2 3. zincire batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Aynen diğer bağcıktaki gibi örerek buraya kadar gelelim. Başlangıç zincirine geldim. Buradaki ilk trabzana batıp kaydırma örüyorum. İkinci bağcığı da tamamladım. Şimdi bandananın çevresine bir sıra sık iğne örerken zincirlerin ucuna birer ahşap boncuk yerleştireceğim. Sizler sadece sık iğne örerek de tamamlayabilirsiniz. Şimdi trabzanların tepesine batarak sık iğne örüyorum. Zincirlerin altından batıp bir sık iğne daha ördükten sonra 15 zincir çekiyorum. Daha sonra ilmeği biraz uzatıyorum. Boncuğu alıp tığa geçiriyorum. İlmeği de boncuğun içerisinden geçirdikten sonra 1 2 3. zincire batıyorum. Şu şekilde bir kaydırma örüyorum. 12 zincir kaldı. Toplam 11 zincir çekiyorum yine. İlk çektiğim zincire batıyorum. İlmek çıkartıp tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Birinci saçağı oluşturdum. Şimdi sık iğne örerek buraya kadar devam edeceğim. Önce zincirlerin altına batıp bir sık iğne örüyorum. 3 sık iğne trabzanların tepesine batarak örüyorum. Buraya geldim. Buraya da 3 sık iğne öreceğim. İlk sık iğnenin tepesine batıp bir sık iğne ördüm. Zincirlerin altından batıp bir sık iğne daha örüyorum. Yine sık iğnenin tepesine batıp 3. sık iğneyi ördükten sonra 3 trabzanın tepesine batarak sık iğne örüyorum. Zincirlerin altından batıp bir sık iğne örüyorum. Yine 15 zincir çekiyorum. İlmeği uzatıyorum. İkinci boncuğu tığa geçirdikten sonra ilmeği boncuğun içerisinden geçiriyorum. Yine 1 2 3. zincire batıp ilmek çıkartıyorum. Kaydırma örüyorum. Yine 11 zincir çekiyorum. İlk zincire batıp kaydırma örüyorum. Buraya batıp bir sık iğne ördükten sonra aynı işlemleri yaparak 3. boncuğu yerleştireceğiz. Saçaklarımızın görüntüsü bu şekilde olacak. Devam edelim. Köşeye gelince tekrar birlikte olacağız. Bandananın tam orta noktasına merkeze kadar geldim. Son boncuk zincirinden sonra 4 sık iğne ördüm. Buraya batmayacağım. Şimdi 20 zincir çekiyorum. İlmeği uzatıyorum. Boncuğu alıp tığa yerleştiriyorum. İlmeği boncuğun içerisinden geçiriyorum. Yine 3 zincir sayıp üçüncüye batıyorum. Kaydırma örüyorum. Burada toplam 17 zincir var. 16 zincir çekiyorum.
İlk zincire batıyorum. Kaydırma örüyorum. Merkezdeki boncuğu da yerleştirdim. Buraya batmıyorum. Direkt trabzanın tepesine batıp sık iğne örmeyi sürdürüyorum. 3 sık iğne ördükten sonra zincirlerin altından batıp bir sık iğne örüyorum. Şimdi aynen bu tarafta yaptığımız gibi 15 zincir çekip boncuğu yerleştireceğiz. 11 zincirden sonra ilk zincire batıp sabitleyeceğiz. Sık iğne örerek devam edeceğiz. Buraya gelince tekrar birlikte olacağız. Son boncuğu yerleştirdikten sonra 4 sık iğne ördüm. Hemen buraya batıyorum. İlmek alıp kaydırma örerek sırayı tamamlıyorum. İpi kesiyorum. Şu şekilde ilmeğin içerisinden geçirdim. İpi bir iğneye geçiriyorum. Burası örgümüzün ters tarafı. İlmekler arasında yürüterek gizliyorum. Bir ilmek atlayıp geri dönüyorum çözülmemesi için. Fazlalığı kesiyorum. Bu şekilde. Daha sonra boncukları şöyle çekerek yerleştiriyorum. Ters tarafından ütüleyeceğim. Son halini sizlerle paylaşacağım. Bandanayı ütüledim. Son hali bu şekilde. Çok şık, hareketli, tam yazlık bir bandana oldu. Ütüden sonraki ölçülerini açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Buradan ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.